Evet, merhaba sayın arkadaşlar. Yine Samsun sahilindeyiz. Sabahın erken saatleri. Çok durgun olması gereken denizimiz şu anda bayağı bir dalgalı. Görüyoruz, akıntılar falan, her şey var. Bu hafta, sadece bir hafta içerisinde Ataköy, İncesu, Tatvan, Çatalçam bölgelerinde boğulma vakaları gerçekleştirildi. Çoğunluğu da maalesef hayati kayıplarla sonuçlandı. Baktığımızda bunlara çoğunluğu Samsun dışından, ilçe ve illerden gelenlerin oluştuğunu görüyoruz. Yani bu konularda bu kadar insanlarımızın bilinçli olmadığını düşünüyorum. Niye derseniz, çünkü girdiğiniz denizin yapısını, özelliklerini falan bilmeniz gerekiyor. Samsun sahili, Samsun denizi her gün, her saat, her dakikaya göre değişebilen bir özelliği var. Normalde sığ bir deniz. Yani en az 20 metre sığ olarak gidiyor. Ama altı kumsal olduğu için bunlarda dalgalardan dolayı çökmeler meydana gelebiliyor. Ve burada tecrübesiz olan ya da acemi olan yüzücüler sadece kıyıda şurada olsa bile ayağı yerden kesildiği anda panik yaparak akıntıya kapılıp açığa gidebiliyorlar. Kıyılarda yüzün, dalgalı zamanda denize girmeyin eğer yüzme bilmiyorsanız. Biraz tecrübeniz varsa ayağınız boşta geldiği zaman panik yapmayın. Kendinizi bir serbest bırakın ve sakince kıyıya doğru gelmeye çalışın. Ya da yardım isteyin. Zaten tecrübeniz yoksa hiç açılmayın bile yani. Aslında en sıkıntılı yer sahiller. Açıklarda pek bir şey yok aslında. Evet, şimdi bak, suya giriyoruz. Suya girdikten sonra bak, dalgalardan dolayı kumsal bir yükseliyor, bir alçalıyor. Sabahın erken saati olmasına rağmen dalgalar var. Bak, şu anda şu dalga geldiği anda geri çekilirken yeni bir dalga sizi akıntı olarak biraz daha açığa alıyor. Ama açığa alırken tabii ta açıklara götürecek diye bir kaydı yok. Sadece hafif bir geri çekilme var. Bunu da tecrübesiz olan yüzücüler ne yapıyor? Deniz beni çekiyor, girdap bilmem ne, kum çöktü falan filan. Bir ton asparagaslar. Yani çok enteresan bilgiler geliyor yani bununla ilgili. Hatta bunda profesyonel yüzücüler bile girdaplardan falan bahsedebiliyorlar yani size. Kum çöküyor, kum çekiyormuş. Yani bilmiyorum, 40 yıldan beri burada kumsala ayağımı sokuyorum. Bir kere ayağım kumsala girmedi yani. Bu nasıl bir şey? Bak, şu anda yere basıyorum arkadaşlar. Tabii su biraz dalgadan dolayı bulanık olduğu için göremiyorsunuz. Allah! Dalgalı olduğu için göremiyorsunuz. Bulanık olduğu için. Hafif hafif çökmeler falan var. Bu çökmeler neye sebebiyet veriyor? Ayağınızın yerden kesilmesine ve paniklemenize. Bak şimdi. Şu anda su buramda ama dalga geldiği anda bir anda nereye gelecek bak. Boyumu geçecek şu anda. Bak, şu anda akıntı beni yavaş yavaş sağa doğru çekmeye başladı. Çünkü dalgalar ne oldu, yükseldi şu an. Bak. Ayağım yerden kesildi. Olay bitti yani, yapamazsın. O yüzden dalgalı olduğu zaman suya kesinlikle girmeyin. Hafif kendini atacaksın yukarı, suya bırakacaksın. Bak, şu an sağa doğru bir akıntı var, çok ciddi, suyun altından doğru. Oo, dalgalar, enfes dalgalar var ya. Mükemmel dalgalar geliyor. Hop. Ay, dalgalar efsane. Şurada güzel bir dalga çekmek istiyorum ha. Bak dalgaya, bak dalgaya. Hop. Çok tatlı dalgalar geliyor. Şuradan güzel kareler almak istiyorum. Aa, dalgalar nerede?
Geliyor. Ah, yakalayamadım. Bak şimdi size ne gösteriyorum. Aa, çok güzel, kaçırma. Aa, çok iyiydi. Bir daha. Harika. Bak şimdi size ne göstereceğim. Bak, az önce boyuma gelen su şu anda dizime geliyor. Aslında çok eğlenceli bir denizimiz var yani burada. Bak, bir anda şurada boyuma geliyordu. Şimdi dizime geliyor. Yani dinlenip yüzebilirsin yani. Şu an çok erken bir saatteyiz. Güneşten de belli oluyordur. Kimse yok şu anda denizde. Bak. Suyun altı çok güzel gözüküyor. Durgun bir denizimiz var. Bak, deniz şu anda çapraz geliyor şu an kıyıya. Olay bu yani arkadaşlar. Mesela ne oldu? Ayağınız yerden kesildi. Hemen salacaksın kendini. Parmak uçlarınla yere dokunacaksın. Dokunamıyorsan çok panik yapmayacaksın. Çok güzel. Bir dalalım bakalım suyun altında neler var. Neler var. Evet. Gayet güzel. Tam deniz anası mevsimi. Ama deniz anası yok. Bir şey daha göstereceğim size. Bu az önce geldiğimiz birinci adaydı. Biz öyle diyoruz. Bir de ikinci adası var bunun. Bak, ikinci adaya gidiyoruz şimdi. Yani denizi bir amaç olarak değil, araç olarak kullanmanız lazım. Deniz sizi boğmaz. Siz denizi kullanacaksınız. Denizi siz yönlendirmeniz lazım. Bu da biraz özgüven, biraz bilgi, bilinç falan filan. Hepsi içinde olması lazım. Evet, kıyıdan biraz uzaklaştık ama sıkıntı yok. Martılar uçuyor. Evet, hiç deniz anası yok. Çok enteresan. Deniz anasıyla karşılaşmadık. Nazar değmesin.
Şu an denize şuradan girdim. Aynı at üzerindeyim. Çünkü niye? Sürekli çapraz olarak yüzdüğüm için şu tarafa doğru. Akıntı beni alıp şu taraflara götürmedi. Evet sayın arkadaşlar, denizimiz böyleydi işte. İnanın gelirken gidişten daha çok zorlandım akıntıdan dolayı. Hatta şu kıyıya geldiğimde şu kadarcık alan içerisinde yürürken çok zorlandık. Şu an dalgalar ve akıntılar daha da artıyor. Dediğimiz gibi son zamanlarda Karadeniz sahilinde çok acı haberler duymaya başladık. Bunlarda daha dikkatli olun. Yanımızda yüzme bilen, daha tecrübeli insanlar bulunmasına dikkat edin bu tür havalarda. Biraz daha bilinçli olduktan sonra güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Hiç olmadı. Yanınıza şamyel tarzı, kolluk tarzı şeyler giyin. Özellikle Samsun dışından gelenler için söylüyorum. Yani deniz tecrübesi olmayanlar için söylüyorum. Yani yatak olabilir, şişme, herhangi bir şey olabilir. Bunlarla yüzüp bir destek alın. Yoksa işin şakası yok yani. Gördüğünüz gibi son haftada yaşadığımız olaylardan sonra bu işin şakası yok. Bu konularda merak ettiğiniz şeyler olursa sorabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diyorum. Güvenli yüzüşler.